Arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Semerkant'tan Taşkent'e doğru tren yolculuğu yapıyorum. Tabii ki Taşkent'e ikinci kez gitmiş olacağım. Daha önceki gittiğimde Kırgızistan'dan uçakla Taşkent'e inmiştim. Taşkent'te bir gece konaklayıp bir günde gezebileceğim yerleri gezmeye çalışmıştım. Şimdi gezemediğim diğer yerleri gezmek için aynı zamanda da Taşkent'ten eğer otobüs bileti bulabilirsem otobüsle Kırgızistan'a gitmeye çalışacağım. Eğer otobüste bulamazsam uçak bileti alıp uçakla gitmeye çalışacağım. Kırgızistan seyahatime yani devam edeceğim daha sonrasında. Haydi Taşkent'i keşfetmeye devam edelim. Taşkent'in ikinci gününden günaydın. Şu anda Taşkent'teyim. Taşkent'te Jules Verne Hostel'deyim. Öncelikle Bişkek için otobüs sormaya gideceğim. Eğer otobüs bulursam bileti alacağım. Otobüste bulamazsam uçak bilete bakacağım. Ona göre durumu değerlendireceğim burada. Şu ana kadar kaldığım hosteller arasında en kalabalık hostel burası sanırım. Geceliği $10 kahvaltı dahil yine. 6 kişilik odada kalıyorum paylaşımlı. Bir tanesi Türkiye'de eğitim gören bir Polonyalı. Diğeri Afgan asıllı bir İngiliz. Diğerleriyle tanışamadım. Şu anda taksi çağırıp güney kesimde bulunan Autovokzal'a gideceğim. Autovokzal'da biletimizi sorup daha sonrasında planlamamı yapacağım. Eğer Bişkek'e bilet bulamazsam Almatı'ya da bilet almayı düşünüyorum. Hadi taksi çağırıp devam edelim. 563 plakalı taksi geldi. Selam. Autovokzal. Avtovokzal? Aha, Autovokzal. Taksi geldi. Taksiyi yine tabii Yandex.Go'dan çağırıyorum. Yandex.Go'yu burada çok fazla kullandım. Hatta benim hayat kurtarıcım oldu. Otogarda bilet bakacağım. Bişkek'e ya da Almatı'ya. Hangisini bulursam onu alacağım artık. İsminiz Nima Eke? Mansur. Mansur. Ben de Hak'tan. Hak. Tan. Hak'tan. Türkiye'den. Türk olanım sana. Aha, Türkiye'den. Özbekistan'da aylanırım. Tamaşa edebilirsin. Ha, tamaşa ederim. Yaxşı mı Özbekistan? Kat da yaxşı. Özbekistan yaxşı ama Kat da yaxşı. Özünüz buralı mı? Hangi şehir? Taşkentlik mi? Taşkent. Samarkandlik mi? Samarkand. Semerkant'a vardım. Tamam. Semerkant yaxşı şehir. 2 gün Türkiye kayısı şehirden? Gaziantep. Gazan? Gaziantep. İşittin mi? Gazan. Ha eşittim ha. Ha, işittim. Kasımpaşa. Kasımpaşa İstanbul'da. İstanbul'da mı? İstanbul'da o. Gaziantep Adana'ya yakın. Adana işittin mi? Ada eşittim. Heh, Adana'ya yakın. Gördüğünüz gibi Türkiye Türkçesiyle de bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla kasmanıza gerek yok. Haydi otogarda görüşürüz. Hızlıca anlatayım. Autovokzal'a geldim, bileti aldım. İçeri girdikten sonra hemen karşınızda 10 tane bilet satışı yapan yer göreceksiniz. Hemen birisine yanaşıp nereye gitmek istediğinizi söyleyin, size yardımcı oluyorlar. 285.000 som verdim. Yaklaşık bu da $20'dan az yapıyor ya. 17-18 dolar falan yapıyor. Uçak bileti 3.000 liraydı. Bu bilet uçak biletine göre bayağı bir uyguna gelmiş oldu. 12 saatlik bir yolumuz var. Çimkent üstünden yani önce Kazakistan sınırına, daha sonrasında tekrar Kırgızistan sınırına girecek. 2 tane sınır geçişi olacak yani. Önce Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan geçişi olacak. Burada aynı zamanda şuna da dikkat ettim. Kazakistan'ın birçok şehrine de buradan otobüs gidiyor. Çimkent olsun. Çimkent, Astana, Almatı, buralara da otobüs gidiyor. Burada bir şeye daha değineceğim. Eğer tren istasyonunda bilet bulamazsanız ve Semerkant gibi, Buhara gibi şehirlere gitmek istiyorsanız burada bakın taksiciler duruyor. Şu yoğunluk hep taksici. Nereye gitmek istediğinizi size soruyorlar. Bir kişi kaldı ya da 2 kişi kaldı şeklinde paylaşımlı taksi yapıyorlar. Eğer bulamazsanız buradan da taksi bulabilirsiniz. Daha önce Balkanlarda böyle bir sınır geçişi yapmıştım. İlk kez olmayacak benim için ama Asya'da ilk defa olacak böyle otobüste sınır geçişi yapmak. Az çok biliyorum, eşyaları falan yanımıza aldıracaklar. Bir gidip görelim. Belki Kırgızistan'da zamanım kalırsa Almatı'ya da bir gidip gelmeyi düşünüyorum. En azından bir gece de olsa Almatı'da bir vakit geçirmek istiyorum.
Yaklaşık 1 saatlik bir yürüyüşün ardından Kükeldaş medresesine ulaştım. Bugünkü yürüyüşümüzü de tamamlamış olduk. Dönerken büyük ihtimalle taksiyle döneceğim. Hemen burada kısaca tarihinden ve önemli bilgilerinden bahsedeyim. Kükeldaş Medresesi Taşkent'in 3 kapısından birisiymiş zamanında. Burası şehrin giriş kapısı olarak kabul ediliyormuş. Taşkent'in en büyük İslami yapısı, günümüzde de hala çocuklara dini eğitimler veriliyormuş. Bu medrese hakkında çeşitli 3 tane rivayet var. Bu 3 rivayetten bahsedeyim hemen. 3 rivayetten birisi, burada yaşayan yaşlı insanlar bu alanın daha çok halka açık infaz alanları olduğunu söylermiş. İkinci efsane ise eşlerine sadık olmayan kadınları buradaki yüksek minareden aşağı attıkları söylenirmiş. Bu da ikinci bir efsane. Tabii ki doğruluğu kanıtlanabilir bir şey değil. Üçüncü efsane ise burada yetişen bir fıstık ağacı kubbede yetiştiği için burası çok manevi ve önem arz etmeye başlamış. 3 efsane de bu şekilde. Buradaki söylenenlere göre buradaki pencerelerin korukluklarında Allah ve Muhammed yazdığı söyleniyor ki şurada bir tanesinde görünüyor. Çin'in içerisinde Allah ve Muhammed yazıyor. Yukarıdaki Çin'de de aynı şekilde Allah ve Muhammed yazıyor. Şuradan hemen giriş sağlayalım. Eğer içeride dinlenebilirsem. Namaz saati miymiş? Olumsuz Altan. Bakanlığın Şu genelgesi an varmış. namaz saatiymiş. Saat 2'de açılacakmış. 2'ye kadar bekleriz. Zaten saat 1, şu an 1 saat. Kükeldaş Medresesi açılana kadar Çarşı Pazar'a girdim. Çarşı Pazar'a gidiyorum. Girişte hemen karşıma çıkan şey at etiydi. Çıkarken tekrar size göstereceğim onu. Burada daha çok, yani kapalı kısımda daha çok et ürünleri ve peynir ürünleri var. İçerisi serin, sıcak falan değil. Yani ağır bir koku falan da yok. Bakın burada salatalar satılıyor. Nokustaki pazarda da aynısını görmüştük. Bunlara salata diyorlar direkt. Bize göre turşu tabi de. Çünkü turşu gibi kokuyor yani. Tavuk etleri. Burada ete goşt diyorlar. Yani goşti sonuna iyi geliyorsa at goşti, et eti. Tavuk goşti diyorsa tavuk eti. Sonuna iyi koyun. Türkçedeki yelik hali gibi aynı. Tabii ki sadece at değil, koyun da var. Bu arada at eti zaten diğer etlerden daha pahalı. Şaşlık var. Burada at eti yazıyor, biliyor musunuz? At koştu yazıyor. Peki bunlar at koştu mu? At koştu. Mal koştu mu? Hangisi at koştu? Hangisi at koştu? Bunlar mı? Bunlar at etiymiş. Bakın burada da yazıyor zaten. At koştu. Bunu sucuğunu da yapıyor. Sucuk da var. Dediğim gibi at eti diğerlerinden daha pahalı. Her yerde de bulamazsınız. Daha Çarşı Pazar'da ilk defa buldum ben. At eti bu kültürde ağır misafirlere ikram ediliyor ve Özbek pilavının üstüne de konulabiliyor. Aslında 5 parmak yemeği de zaten at etiyle yapılıyor. Orijinali at etiyle yapılması. Ben kuzu etlisini denemiştim. Neyse, Kükeldaş kapalı diye buraya geldim. Saat 2'de açılacak. Öncesinde bir yemek mi yesem? Yemek yiyecek bir yer arıyorum. Yemek yedikten sonra zaten Kükeldaş'a geçeceğim. Kükeldaş'a, yani yemeği bitirene kadar Kükeldaş açılmış olur. İşte milli yemekler yazıyor ama bakalım, milli taamlar. Özbek ve Uygur milli taamlar yazıyor. Ön tarafta sanırım. Neyse, yemekte görüşürüz. Şimdi yemek geldi. Arkadaş çıkarıyor. İsmin ne ma? Davran. Devran bana yardımcı oluyor. Şişten çıkartıyor. Bu mal goşti. Yani koyun eti. Yani kuzu, koyun eti. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunun ismi neydi Devran? Bakar.
Bakar. Bir tür cacık. Bizim cacığa benziyor. Bu da buranın ekmeği. Rahmet. Kolunuz dert görmesin. Bu masa ortalama 3 dolar. Kükrebaş Medresesi'ne geldim. Şimdi bu tarafa geçmek yasakmış. Hala burada eğitim gören öğrenciler var. O yüzden bu tarafa geçişi yasaklamışlar. Ama üst kata çıkmamıza müsaade ediyorlar. Kükrebaş'ı dışarıda da bahsettiğim gibi 3 tane efsanesi var. Bu 3 efsaneden dışarıda bahsetmiştim. 10. yüzyıllarda buranın şehrin 3 kapısından birisi olduğu düşünülüyor. 2 katlı ve eyvanlı bir yapısı var. Eyvanlı bir avlusu var. Pişirilmiş tuğladan yapılıyor tabii ki. Karşıda da yine mavi çinilerle işlenmiş yerler var. Turistlere buradan yukarı doğru yönlendiriyorlar mı? Şöyle çok eski bir buradan çıkış vermişler. Karşı taraftan iniş vermişler. Üst kattan görünüm de bu şekilde. Aşağıda da söylediğim gibi burada hala medrese eğitimi gören çocuklar var. O yüzden diğer odalara girişleri yasaklamışlar. Yukarıda sadece 2 tane hediyelik eşya dükkanı var. Burası zamanında Moğol istilasına da maruz kalmış. Moğol istilasından bir nasibini almış tabii ki. Ahmet. Moğol istilasından da nasibini almış. Aynı zamanda depremler de buraya, doğal afetler de buraya çok fazla zarar vermiş. Özbekistan bağımsızlığını aldıktan sonra ise Kükrebaş Medresesi'ni bugünkü görünümüne kavuşturmak için halk seferber olmuş ve hak ettiği değeri ve bugünkü görünümünü kazanmış. İlk defa hediyelik eşya satılan bir medrese olmadığını söylüyorum size. Sadece bir tane dükkan, hediyelik eşya dükkanı. Onun dışındaki her yer hala medrese eğitiminin sürdürüldüğü yerler. Talebeler de görebiliyorsunuz. Mesela şurada talebeler var. Şu şekilde kendimize de bir bakış atalım. Ondan sonra yavaştan çıkalım. Bu arada buraya giriş ücretli. 5000 son kişi başı. Beni yine Özbekistanlı sandılar. Özbekçe konuştuğum için güneş gözlüğü de gözümde. Gözümden de anlayamıyor. Konuşma da artık kendilerinin konuşmasına benzemiş. Girerken 5000 son aldım. Normalde yabancı 40.000 son. Turiste 40.000 son. Çarşı pazarda bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Ya bu bahsedeceğim şey tamamen öznel bir yargı. Antep'te ben kebap yediğimi düşünüyormuşum ama yanlış düşünüyormuşum. Kesinlikle Özbekistan'da çok seçici, yemek konusunda çok seçici birisi olmama rağmen geldiğimden beridir birincisi etsiz bir yemek yemedim. Her yemekte neredeyse et var. Sabah kahvaltılarında dahi et yiyebiliyorlar. Etin olmadığı bir yemek düşünülemiyor burada. Sebze şöyle, sebzeyi çok tüketmiyorlar. Sadece soğan ve domatesi çok tüketiyorlar. Ben genelde soğan sevmediğim için soğansız istiyorum yemekleri. O yüzden salata sade geliyor. Soğana da piyaz diyorlar. Piyaz dediğinizde anlıyorlar zaten. Antalya yöresinde çok kullanılan bir kelime biliyorsunuz ki. Onun dışında domatese de pomidor diyorlar. Pomidor hangisinde var diye sorduğumda söylüyorlar zaten. Domatesi de tüketmediğim için bu konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Özbekistan'a seyahat düşünüyorsanız kesinlikle geç kalmayın. Nisan-Mayıs ayları burası için, seyahat için çok uygun tarihler. Yaz aylarında gelmenizi çok tavsiye etmiyorum. Şu an bile hava 30 derece. Yazın cehennem ateşine gelmeyin yani. Ben taksi çağırıp şurada müsait bir yer bulup, öncelikle gölge bir yer bulup taksi çağıracağım. Taksiyle otele varacağım. Akşam oldu, böyle oldu. Şimdi hostelde tanıştığım bir Hindistanlı arkadaşımla beraber
Akşam yemeğe gidiyoruz. Normalde akşam yemeği yemeyecektim ama acıktığımı hissettim. Yarın da sabah kahvaltıda ne çıkacak bilmiyorum. O yüzden akşamdan gideyim karnımı doyurayım dedim. Hem de arkadaş ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştiriyormuş. O yüzden biraz tedirgin gördüm onu. Nerede yemek yenir, nereye nasıl gidilir konusunda bana çok soru sorunca dedim gel beraber gidelim, bir yemek yiyelim. Hem etrafı görürsün, hem de neyi nerede nasıl yaptığımızı görürsün. Hem de tanışmış oluruz dedik. O yüzden aldım arkadaş şimdi. Bir Türk restoranına gidiyoruz. Türk restoranında ne yeriz artık bilmiyorum ama ben uzun zamandır et yiyorum sanırım. Şu an et yememem lazım. Bro, say hi. Hi, selamun aleyküm. Kendisi aynı zamanda Müslümanlığı da biliyor. Annesi babası Hinduymuş. İlk defa dediğim gibi yurt dışına çıkmış. İlk ülkesi Özbekistan. 22 yaşındaymış bu arada kendisi de. Gidelim, bir yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Ondan sonrasına bakarız. Beni 20 yaşında sanmış bu arada. Başkası 35 yaşında diyor. Bu arkadaş 20 yaşında diyor. Kime göre, neye göre benim yaşım değişiyor ben hala anlamadım. Neyse geldik sayılır zaten. Hostele de yaklaşık 450-500 metreydi. Gidelim, karnımızı doyuralım. Restorana geldik. Ben normalde et yemeyecektim. Ancak menüyü görünce ya tavuk kanadı canım çekti. Türk usulü yapılıyor. Yanında da pirinç pilavı veriliyordu. Canım çekti. Akşam iyi gider. Ne zamandır da tavuk kanadı yememiştim. Hep et yiyordum. Artık tavuğa dönüş yapalım. Bu da et sayılır ama beyaz et. Çok zararı olmaz. Hintli arkadaşım da benimle aynı menüyü yemek istedi. O yüzden ikimize de aynısını söyledim. Burada çalışanların birçoğu da zaten Türkçe biliyormuş. Örneğin isminiz ne lan? Reşat. Reşat. Reşat Bey de bayağı bir iyi Türkçe konuşuyor. Diğer arkadaşlar da bayağı bir Türkçe iyi biliyorlar. Ya Türk restoranındayım. Bu normal bir şey ama yine de buranın sahibi Türk değilmiş. Aşçıları Türkmüş. Kendileri de Türkçeyi çok güzel öğrenmişler. This water. Brat. This water. Yeah. Yemeğimiz gelsin. Bakalım beğenecek mi Hindistanlı arkadaşımız. Hindistan'da devlet memuruymuş kendisi. Çok büyük bir maaş almalarını falan söyledi. Ben zaten sadece misafir etmek istedim bugün kendisine. Hem bir adaptasyon sorununu ortadan kaldırmış olsun dedim. Hem de karnımızı doyuralım, beraber bir vakit geçirelim dedim. Otelde zaten sıkılıyordum, yapacak bir işim de yoktu. Açıkçası benim için de iyi oldu. Yemeğimiz geldi. Şimdi arkadaşa ben ayranı tanıtmaya çalışıyordum tabii ki. Ayran malum Hindistan'da yok. Türk usulü ayran bu. Kendisinin yemeği de geldi. Kendisiyle benimle aynı menüyü söyledi. Tavuk kanat artık pirinç pilav işte. Türkiye'de de bildiğiniz menü aslında. Çok yabancı olduğunuz menü değil. Bugün artık kırmızı et yemek istemiyorum. O yüzden tavuk eti söyledim. Neyse ben çok uzatmayayım. Afiyet olsun bize. Görüşürüz. Buradan çıktıktan sonra büyük ihtimal otele geçeceğiz. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Şimdi arkadaşlar biz Trabzon restoranı Özbekistan Taşkent'te. Özbekistan Taşkent'te Labzek köşesinde. Labzek sokağı diye geçiyor. Evet, Küçe sokaktı aynen. zaten. Labzek küçesinde bir Türk restoranına oturduk. Sağ olsun- Trabzon Meat House. Trabzon Meat House. Sağ olsun Gazi abi bizi gördü. Yabancı olduğumuzu da görünce geldi masaya. Selam verdi. Türk oldum falan sanırım arkadaşlar söyledi değil mi? Evet. Türk olduğum da arkadaşlar söyleyince bir selam vermek istedi. Kesinlikle. Hoş geldiniz. Çok sağ olsun. Ben çok memnun oldum kendisiyle Teşekkür ediyorum. Biz de tanışmaktan. memnun olduk. Daha önce Umman'da çalışıyormuş. Umman'dan dönüp Özbekistan'a gelmiş. Burada kendisi şeflik yapıyor. Çok da güzel yemek yapmış. Eline sağlık buradan. Afiyetler Aynı olsun zamanda abi. Özbekçesinde söyleyelim. Kolunuz dert görmesin. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Afiyetler olsun. Çok Hoş teşekkürler. geldiniz. Tabii ki Hindistanlı arkadaşımız da hala yanımızda. Ne güzel. O da yemeği beğenmiş. Çok sevmiş. Bu anı bir ölümsüzleştirelim dedim. Aynı zamanda sizlerin de huzurunda Gazi abiye çok teşekkür ederim. Sizlerin de huzurunda Gazi abiye çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bir ediyorum daha abi. gelirsem İnşallah. mutlaka Gazi abiye, inşallah o da burada olursa, İnşallah. yanına bir kere daha uğrayacağım, ziyaret edeceğim. Özbekistan'da çok güzel dostluklar edindim. Özbekistan'dan ayrılacağım diye üzülüyorum. Tek üzüldüğüm, ya bir ülkeden ayrılırken tek üzüldüğüm yer Özbekistan oldu. Bu konuda çok samimiyim. Umarım en kısa zamanda tekrar buraya gelebilirim.
İnşallah ve tekrar bekleyeceğim sizi. sizlerle de İnşallah. görüşebiliriz. Ne zaman isterseniz abi. Kapımız Sizin de- açık. Eyvallah abi. Oradan çok da gelen olursa abi bize İnşallah. uğrasınlar, Bakın, görsünler abi. buraya Taşkent'e gelirseniz mutlaka Gazi abimin yanına uğrayın. Trabzon Meat House'ya geçiyor. Trabzon Meat House yazdığınızda zaten direkt navigasyonda çıkıyor. Çıkmazsa da Minor Mescidine çok yakın. Yürüme mesafesinde hemen. En çok bilinen yerlerden birisi Minor Mescidi. Minor Mescidine gelince bulabilirsiniz çok rahat. İnşallah. Abi çok Bekliyoruz. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrı Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Evet arkadaşlar, Taşkent'in sabahından herkese günaydın. Ertesi gündeyiz. Dün akşam en son Hintli arkadaşla Kartik'le beraber yemek yemiştik. Geceyi hostelde geçirip daha sonrasında sabah kahvaltımızı yaptık. Ardından Kartik çarşıyı gezmemişti. Ona hem çarşıyı gezdirdim hem de ben biraz vakit geçirdim. Akşam Kırgızistan otobüsüm var. O yüzden zaman geçirmem gerekiyordu biraz. Hem de gelmediğim bir yer kalmıştı. Onu da yapayım dedim, onu da göreyim dedim. Hazreti İmam Camii'ne geldim. Hazreti İmam Camii yerel halk arasında Barakan Mescidi olarak biliniyor. Buranın en büyük özelliği şu, günümüzde hala burası cami olarak kullanılıyor. Cami olarak kullanılmasının yanında burada Emir Timur'un Irak'tan getirdiği düşünülen Hazreti Osman dönemine ait, Halife Hazreti Osman dönemine ait Kur'an-ı Kerim burada olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim ceylan derisine yazılmış. Aynı zamanda bir iddia daha var. Hazreti Osman'ın kanının bulaştığı söyleniyor bu Kur'an-ı Kerim'e. Burada sergilenen Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in tam metni değil, sadece bir kısmı. Eğer izin verirlerse içeriden görüntü almama, Kur'an-ı Kerim'de göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi ben tekrar Gazi abinin yanına geldim. Hoş geldin abi. Kendisi biliyorsunuz ki dünden Trabzon Meat House'da şeflik yapıyordu. Aynen. Bugün Taşkent'te son günüm benim. Gitmeden yanıma uğra dedi. Ben de kendisinin davetini geri çeviremedim. Taşkent'ten ayrılmadan önce kendisinin yanına geldim. Kendisiyle yine güzel sohbet ettik ve sağ olsun yemek yedim yine burada. Eline sağlık. Afiyet olsun abi canım. Şimdi hazır sen burada uzun zamandır çalışıyorsun abi. Evet. Burada yaşam nasıl? Yaşam güzel abi. Yani insanları bizim insanımıza yakın. Kültür olarak da yakın bizlere. Peki Doğası, her şey bize yakın yani bir ülke. Özbekistan güzel, yaşanacak bir ülke. burada kendi vatandaşı ortalama asgari ücret ne kadar alıyor? Ben fazla pek bir şey bilmiyorum ama yani devlet dairelerinde çalışanlar 300-500 dolar arası bir Çok şey da alıyor. değil aslında ya bu Yani şartlara çok değil. göre. Ama dışarıda çalışanlar çok ucuza çalışan. Yani halkı fakir bir ülke. Ortalama 300 Yani dolar. aynen. Bizde mesela çalışanlar bizde normal bir özel sektörde diyeceksin abi. 1000 dolar alan da var mesela. Evet. 300 dolara da çalışan var. Oo. Öyle farklı bir ülke. Gelir dağılımında bayağı bir Çok dengesizlik var yani. dengesizlik var. Aynen abi. Ne yazık ki bu her yerde var. Peki gezilmek için Muhteşem bir Özbekistan'a gelmeye değer mi? Değer abi. Kesinlikle. Yani Ya bu görülmesi gereken çok güzel yerler var. Bu konuda ben de fikrim, sırf buraya et yemek için bile gelebilirim. Çok lezzetli çünkü Evet, etleri. eti pilava düşkünler burası. Seviyorlar abi. Hamur işlerini de çok seviyorlar. Hamur yemeklerini. Mantısı güzel, yedim. Yedim abi. Samsası güzel. Samsı muhteşem. Pilavı zaten tartışılmaz abi. Özbek pilavı dünyadan meşhurdur aslında. Ve etle arası iyi olmayanlar bir an önce etle arasını düzeltsin. Burayı düzeltir abi. Buraya geldikten sonra düzelir inşallah. Onda sıkıntı olmaz. Çünkü ya. etsiz yemek düşünülemiyor. Yani burası yok. Bu öyle bir kültür abi. Yani sabah da versen abi at etiyle başlarlar kahvaltıya. Kesinlikle çok seviyorlar abi. At eti demişken abi, at eti genelde ben çok görmedim restoranlarda. Daha çok mal goşti diye Evet. adlandırdıkları. Sen milli tahamlara gittin mi? Aha, orada? gittim. Var. Hepsinde vardı da belki ön plana sunmamış olabilirler. Yabancı olunca çok Kesinlikle, sunmuyorlar. kesinlikle öyledir abi ama var yani. Çok seviyorlar atetini. At eti mi pahalı peki abi, yoksa diğer etler mi? Sığır eti, koyun eti Vallahi falan. inan ki hiç Bilmiyorum. bilmiyorum. Hiç sormadım hadi. Ben de sormadım Vallahi şimdi. hiç sormadım abi. Ama Bilmiyorum, ondan bir fikrim Çarşı yok. Pazar diye bir yer var. Coşu Pazar. Çarşı. Çarşıya var Çarşı mı? vardım, oraya Çok vardım. güzel bir Hatta pazar çok da var büyük. eski. Evet. Orada at eti satıyordu. At Her koşu yerde, yazıyordu. her yerde var abi. At eti biraz daha pahalı gördüm ben abi. Olabilir abi. Onda şeyim yok. Biz çalışmadığımız için pek ilgimiz olmadı. Doğru, onunla ama doğru. yani halk olarak, kültür olarak seviyorlar atetini. Doğrudur abi. Aynen. Teşekkür ediyorum size abi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. İnşallah tekrar görüşürüz. Evet, şimdi siz de duydunuz. Buraya gelmek için birçok nedeniniz var. Kesinlikle Özbekistan'a gelin, Atayurt'a gelin. Ata toprakları burası sonuçta. Şunu da çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki Avrupa'ya gidip azar işiteceğinize gelin burada et yiyin. Vallahi. Kesinlikle. Kesinlikle et yenecek bir ülke abi.
Gelin buraya hem gezin, Aynen. hem tarihi, hem kültürel, hem insani, hem yemek anlamında Kesinlikle. doyabileceğiniz bir yer. 10 gün çok yeter size bu ülkede. Kesinlikle abi. Arkadaşlar, Deryayı çektin mi şey? Akarsuyu çektin mi? bunun Şurayı da ismi bir ne çek. abi? He? Akarsu'nun ismi ne? Vallahi burada derya diyorlar ama öyle normal bir akarsu abi. Çok güzel. Aynen. Sakin bir muhit burası aynı zamanda. Kesinlikle abi. Aynen. Ben buradan Sizleri bekliyoruz abi Özbekistan'a. Gelmek isteyen bizi bulsun. davetini kırmayın Gazi abim. Haydi İnşallah. bakalım. Ben buradan Autovokzal'a gideceğim. Otovokzal otogar buranın. Otobüse binip daha sonrasında 12-13 saatlik bir yolculukla Bişkek'e varacağım. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Özbekistan seyahatim artık burada son buluyor. Kendinize iyi bakın. Bişkek'te görüşürüz. Bişkek videolarını da izlemeyi unutmayın. İnşallah. Yolunuz açık olsun.